Koltuğu da taktım. Böyle geldim. İlk defa böyle geliyorum ama şu böyleydi, açıldı. Bir de sürekli döndü. Bunu hareket ederken, yani yolda giderken bağlamak daha iyi olabilir. Koltuk şöyle yukarı aşağı oynayabiliyor. Niye bunu aldım? Çünkü şu karşı tarafta buraya çarpmaması gerekiyordu. Onu o şekilde ayarlıyorum. Bayrağımızı da unutmayalım. Takıp çıkarılabilen bir yapısı var bunun. Zorunlu malzemelere bakarsak şu ışık. Buralara da monte ettiğim benim iskele sancak fenerleri var. Burada da radar reflektörü. Bunlar zorunlu malzemeler. Bayrak tabi. Can yeleği. Bu kutunun içinde de benim acil durum yani malzemeleri var. Hem takımlar, işte ruhsatılmış, su geçirmeyen bir kutu. Takım, taklavat, el fenerine kadar pusula. Şimdi bunu bir açalım. Zıplayıp yerinden çıkmasın diye. Bayağı sağlam oldu. Bir tek sıkıntısı şey oldu. Şuralara lastikler yaptım aslında. Ama bazen çamurlanıyor. Çakıl taşı gibi yani çamur parçaları orada kaldığı zaman motorun gövdesindeki boyayı biraz çizdi bir iki yerde. O da benim her bindiğinde aslında yüklerken temizlemek lazım oraya. Bir gün acele ettik, çamurluymuş o. O çamurun içindeki kum taneleri de boyayı biraz kazımış oradan. Sonra şuraları çamurlu olursa biraz boyayı çiziyor. Şöyle motorun ağırlık merkezi şuralarda falan, sözde bu motorun bir de ağırlık merkezi yanaştırılmış bu modelde 20 milimetre diye broşüründe, satış broşüründe hava atıyorlar yani. Ama 6 beygirin ki o kadar, bu şaft o kadar yakın ki aynaya. Ağırlık, motor da böyle biraz içeride kalıyor gibi. Ağırlık merkezi çok aynaya yakın. Bu motor çok geriye doğru burkmaya çalışıyor sürekli aynayı. Böyle sürekli giderken zıpladığını düşünün. Yani zamanla çok sıcak havalarda bu yapıştırıcılar falan yumuşayabilir. Böyle aynası ince olan botlarda böyle esneme yapabiliyor. Zamanla da buradaki yapıştırıcıları, yapışkanları zorluyor, açıyor. Birçok botta gördüğüm sorun buradan ayna ayrılıyor. Onun için taşırken de bunu çok esnetmemeye dikkat edin yani. Esnememesi için böyle ağırlığı dağıttım. Ortalama dikine geliyor. Su var mı bakalım. Ağırlıkları en arkaya almak lazım. Alacağım 4 çeker bir araba en son ya. Dün indirmiştim. Biraz çamurlu gibi ama. Çıkarırken hoppa, hafifledi birdenbire. Bu kadar yolu malzemeleri taşıyacağız. Çok balık tutacağız ya. Akü bir kere daha geliriz herhalde. Hop, bot gidiyor. İpi bağlamadık. Kamışı da almadan gitmeyelim yani. Yangın tüpümüzü aldık.
Şimdi bugün neden burayı tercih ettim? Rüzgar da güneyden esiyor. Yani karadan esiyor rüzgar. Denize çıkarken dönüşü de düşünmek gerekiyor. Akşamleyin veya kamplı faaliyetlerde bir gün sonrası dönüşte de havanın nasıl olduğuna dikkat etmeniz gerekiyor. Özellikle böyle açık olan bir yerde, kumsal gibi bir yerden indiriyorsanız döndüğünüzde hava patladı ve karşıdan esiyorsa rüzgar, burada büyük dalgalar olacak yani. Bayağı bir sıkıntı. Kıyıdaki büyük dalgalar botu alabalara bile yapabiliyor. Olmasa bile arkadan vurdukça su içeri, vurdukça su içeri giriyor. Malzemeleri ıslatırsınız. Yani biraz zorlanırsınız yani botu çıkarırken. Tehlikeli de olabilir. Onun için şimdi karadan esiyor rüzgar. Bayağı da rüzgar olacak bugün. Bir de oralarda rahatsız olursam uzakta falan, bu kıyıya yakın buralara geleceğim. Buralarda çok rüzgar olmayacak. Gelirken İzmit taraflarında acayip rüzgar vardı. Yani dalga vardı, rüzgar var. Burada da var da orada dalga vardı. Burası rüzgar yapmıyor. Lodoslu havalarda zaten burası çok korunaklı. Bütün gemiler buraya sığınıyor. Orada bir yarımada gibi, köprünün olduğu yer zaten böyle burun gibi bir yer. Burası tam bir koy kalıyor. Lodos'ta çok güvenli bir at çek yeri burası. Şimdi karadan da estiği için biz zaten hemen hop oturalım. Kürekleri takmamıza da gerek yok. Böyle ufak ufak bizi götürecek zaten açığa doğru. Tekerlekleri çıkaracağız. İlk ipte çalıştı maşallah. Bugün minimum malzemeyle çıktım. Botun içi neredeyse boş. Balık çantasını aldık, önemli olanı. Kamışı aldık. Bunu bileğinize kesin takın. Yani düştük diyelim. Can yeleği sorunu olmasın. Bende bir tane burada çok sağlam bir tane şey var. Perlondan kemer. Sağlam bir perlon yani o. Bu düştüğünüz zaman en önemli konulardan biri motorun stop etmesi gerekiyor. 2, botun sizden uzaklaşmaması gerekiyor. 1. Ondan sonraki en önemli konu, belki de en önemli konu, bota nasıl çıkacaksınız? Yani kışın özellikle su 10 derece gibi soğukluklarda yarım saatte hipotermiye girmeye başlarsınız yalnız suda kaldığınız zaman, çıkamazsanız. Bu 1,5 saatte yani çok kötü sonuçlara sebep olur. Yani en fazla 1,5 saat zamanınız kalır. 1-2 saat diyelim, böyle yuvarlayalım. Kişiye göre değişir bu. Bir daha güvenlik tedbirlerine dikkat ediyoruz arkadaşlar. Şimdi can yeleği benim. Bugün belki giymeyebilirim onu. Neden? Şunların ikisine dikkat ettikten sonra bottan ayrılmayacağım sonuçta. Can yeleği söylemeyeyim ama şu yaka mikrofonunun da bayağı bir sıkıntı oluyor. Yani nereye koyacağımı şaşırıyorum. Koyacak yer kalmıyor onu. Onların yerine bugün bunları yapalım. Doğru mu yaptık bilmiyorum. Doğru mu yapıyoruz? Doğru yapmıyoruz tabii de. Ama en azından onun eksikliğini bir türlü bunlarla ve bunu hiçbir zaman üstümüzden çıkarmayarak kapatacağız gibi düşünelim. Can yeleğimiz olsun, bunlar hepsi önemli ama öyle bir şey olduktan sonra bota çıkabilmemiz de lazım. Ben yüzüyordum, yani mayo ile şortla yüzdüğüm zaman hiçbir şeye gerek olmadan çıkabiliyorum ama bunu fark ettim. Birçok insan bunu yapamıyor. Bazı çıkmak için yöntemler var. İşte merdiven alabilirsiniz. İp merdivenler ne kadar kullanışlı, onları deneyeceğiz. Yine böyle sert malzemeden yapılmış merdivenler var, bot merdivenleri, öyle bir şey olabilir. Ben şu arka tarafı motor stop etmiş olacak ya, şu arka taraftan çıkarız diye, buradan çıkamazsak oradan çıkarız diye düşünüyoruz. Bir de böyle takla atarak çıkma yöntemi var. Şu yanlarda ip olanlar oluyor ya da şu tutamağı, işte tutamak işimize yarayabilir orada bizim. Onu şöyle böyle yukarıdan ters çevirip kafanızı sokup böyle ayaklarınızı yukarı kaldırıp botun içine takla atarak giriyorsunuz yani. O da kolay gibi görünüyor. Ben onu denemedim.
Yazında onu da deneriz yazın. Yani can yeleği sadece kurtarmıyor. Hepsini zincirin halkaları gibi, yani bir kaza durumunda botun üstüne yandan çıkabilmeniz lazım arkadaşlar. Hepsini düşünmeniz lazım. Lodos modos ama buralarda esiyor gene. Kıyıda bir şey yapmıyordu. Ama açıldıkça dağların üstünden rüzgar geliyor. Buralarda da dalga yapıyor. Karadan açığa doğru dalga yapıyor. Selamünaleyküm. Neye baktınız? İstavrit'e mi? Kalamar? Bakmadım. Bakmadın. Bu burada duruyor mu her zaman tonos? Şamandıra. O duba duruyor orada. Ha. Kaç metre burası yaklaşık derinlik? 28-30 civarı. 27-28 metre falan. 27-28. Ha, iyi. Kalamar bilmiyorum var ama ip pis takılıyor. Takım var. Ya. Aklım vermez yani. Oo, hava feci oldu. Düşündüğüm gibi değil. Çevirdim. Böyle anca çok feci. Bence bugün sıkıntı olacak gibi. Şöyle yandan kıyıya doğru gideceğim. Sallıyor yani. Bayağı bir sallıyor. Aslında bayağı öğleden sonra sert esecek diye gözüküyordu. Hava güzel ama 7 bofor gibi bir şey gösteriyor. 7 bofor ancak şurada kıyılarda takılabiliriz yani. Karadan esiyor. Şurada da bir tekne var ileride. Bu havada çapa bile sıkıntı olabilir yani. Asıl çapayı bugün getirmem lazımmış. Yani hatalar olabiliyor. Şurada balıkçı barınağı var bir tane. Olta atmadan mı gideceğiz? Şunları çok şey var dediler. Tek zoka takayım o zaman. Sallanır. O uzadı gitti. Çok da sığ değil aslında. Bayağı bir zamanda indi. Tahminen şu yelkenli gibi koltuğu da kapatalım. Böyle sırtı çekiyor gibi bir şey olalım. O kurşun bile yetmedi. Yani 120 gram falan o. Bu hızda orada 2 tane tekne var. Onlar olduğu yerde duruyorsa çapa atıyor. Çapa atan birinin yanına yanaşmam lazım ya. Oralara doğru gittikten sonra bir sorarım. En kötü bu şamandırayı bulacağız o zaman. Ona bağlanacağız. Yok mok. Oh, feci esiyor. Ufak düşündüğüm gibi olmadı. Çok kötü hava. Dağda çok esmeden böyle kıyı geldiğim yere gideceğim şimdi. Şunu takalım. Oralarda takılırız. Ya da çıkacağız yani. Hava çok kötü. Of. Feci esiyor. Şöyle kıyı. Biraz kıyıya yanaşayım. Kıyılarda daha az dalga vardı. Hava çok... 7 bofor gösteriyordu. 7 bofor. Yani 7 boforun bu kıyılara vurmuş hali. Yani İzmit Körfezi'nde zaten çok büyük dalgalar oluşmuyor. Yani
küçük dalgalar genelde. Büyük denizlerdeki dalgalar daha büyük oluyor da buradaki bir metre dalga yapması için burada 10 bofor falan herhalde rüzgar olması lazım. Ama bu köpüren dalgalar iyi değil yani sonuçta. Eseceği belliydi. Onun için dönüş için yani şu an botu indirdiğimiz yerde dalga yok. Ona şükredelim en azından. Yani bu dalga direkt indirdiğimiz yere vurduğunu düşünürsek yani botu çıkarırken de çok büyük sorun olur. Öyle bir sorunla karşılaşmayacağız çünkü tam o taraftan geliyor rüzgar şu an. Yani zaten olta da atılmıyor. Öyle hızlı götürüyor ki sırtı çeker gibi bile daha bile kötü. Zaten tam rüzgara karşı gidiyorum şu an. Yavaş giderken yönünü de bulamıyor bot. Şu Şamandıra'ya bir gideyim bakayım. Tuttuk. Evet. Şöyle bağlandık. Ama burası kaç metredir bilmiyorum. Bakacağız. Derinliği bir yoklamaya çalışayım hemen. İş görür mü? Durduğumuza değecek mi ki? Araba şurada zaten görüyorum. Altı bofor. 7 yazıyordu gibi ama Şamandıra'yı işaretlemişiz. 18-20 metre. Aslında kalamar için iyi. Çok fazla rüzgar var ya. Evet, arkamıza yaslanalım. Oy, oy. Eyvah. Arada bir feci bir coşuyor. Toplayalım ya. Bence toplayalım. Bir sakinleştiği an hemen yola çıkarız yani. Balık da alamadık ama bu Şamandıra'yı öğrendik. Fena değil. Motor çalışsın. Gel bakalım. Sen de lazım değilsin artık.
Hadi bakalım git. Kendimizi bağlayalım. Bayağı yaklaştık. Oo. Stop. Hadi bismillah. Kuru yere geldik. Oh, rahat gidiyor şimdi.